Selam, ben Sude. Sabah uyandınız, telefonunuzda bir sürü bildirimler, hatta telefonunuz çalarak uyandırıldınız çünkü size dendi ki YKS açıklandı, hadi kalk ve sonucuna bak. Öyle bir sistem ki ilerleyen süreçte de böyle olacak, geçmişte de böyleydi. Sizi hiç arayıp sormayan akrabanız bile sizin sınavınızı merak edecek ve bu konuda kendisini bir değerli konumda hissedecek. Sizin sınav sonucunuz onun için çok önemli. Kaç bine girdiğiniz, kaç Türkçe net yaptınız, kaç matematik yaptığınız çok önemli çünkü sizi kıyaslamak istiyor veya eğer siz yapamadıysanız size böyle ezmek isteyecek gibi bir havaları var. Bu videoda 6 sene önce bir sınava girerek ben de üniversite kazandım. Ben de bu süreçleri sizler gibi geçirdim. Ben de o heyecanı hissettim ve bu videoda birazcık bunları konuşalım istedim. Şöyle ki kimileriniz bu sınav sonucunda iyi yaptı. Kimileriniz de beklentilerinin böyle altında kalmış olabilir sınav sonucunuz. Ama böyle evet üzülmüş olabilirsiniz. Ne olursa olsun kendi değeriniz var. Bunu unutmamanızı istiyorum öncelikle. Ve böyle her şeyi öteye bırakıp kimseyle kendinizi kıyaslamamanız gerektiğini böyle kendinize her gün hatırlatmanız gerekiyor. Çünkü siz özelsiniz ve herkesle kendinizi kıyasladığınızda bu bir sonuca varmıyor. Çünkü kimileri Türkçe'de iyi, kimileri matematikte iyi. Mesela ben aslında Türkçe matematik üzerinden hazırlanıyordum. Eşit ağırlıkçıydım. Ama sınavda sözelim daha iyi oldu ve sözele daha çok ağırlık verdim ve sözel yerleştim. Almış olduğunuz puan, girmiş olduğunuz derece sizin değerinizi belirlemiyor. Sizin değerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Notlar sizin sesime bir şey oluyor. Notlar sizin kıstasınız olmamalı. Şunu söylemek istiyorum. Bu yollardan ben de geçtim. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldum. Sizin gibi bu stresleri ben de yaşadım. Herkesin stresi birebir diğerleriyle aynı değil tabii ki. Benim yaşadığım stresle belki sizin yaşadığınız stres aynı değil. Çünkü hepimiz aynı ortamlarda, aynı sosyal statülerde, aynı aile yapılarında yaşayan bireyler değiliz bir kere. Yıllar öncesine yani 5 sene öncesine döndüğümde yaşadığım sınav stresini, o heyecanı şu an böyle hissetmeye çalışıyorum. Tabii ki o anki gibi hissedemem ama şunu söyleyebilirim ki üniversiteye gitmek hayatınızın sadece bir aşaması. Bu noktada asıl önemli olan şey hedeflerinize nasıl ulaştığınız ve bu yolda nasıl bir insan olduğunuz, kendinizi tanımanız, kendi başarınızın, kendi yapabileceklerinizin farkında olabilmek. Eğer şimdiden istediğiniz o hayalini kurduğunuz bölüme gidemeyeceğinizi düşünüyorsanız şunu unutmamanız gerekiyor yine. Bu bir son değil. Belki de bu sizin için bir başlangıç. Burada size sürekli olumlamalar yapıp işte hayat şimdi başlıyor, şimdi daha iyi olacak demeye çalışmıyorum aslında. Demek istediğim sadece şu, hayatta her zaman farklı yollar var ve her zaman farklı aşamalarla karşılaşabiliriz ve hangisinin bizim için iyi veya kötü olabileceğini bilemeyebiliriz. Hani şimdi size hayatınızda her zaman farklı yollar var dedim ya, bu yolda önemli olan sizin kendi isteğinizle, kendi kararınızla, azminizle, kalbinizin sesiyle yürümeniz gerekiyor. Böyle kalbinizin sesini dinleyip ne istediğinizi düşünmeniz gerekiyor. Üniversite giriş sınavı tabii ki çok önemli bir şey ama sizin üniversiteye gittiğiniz süreç, yani kazandığınız üniversiteyi, yazdığınız bölüme gittiğiniz süreçten sonra bambaşka bir hayat sizi bekliyor. Çünkü orada edineceğiniz dostluklar, yapacağınız projeler, gireceğiniz ortamlar sizi siz yapan şeyler olacak ve ne kadar iyisiyle tanışırsanız, ne kadar sosyal çevrelere girerseniz, etkinliklere katılırsanız, faaliyet gösterirseniz bunlar size bir o kadar artı yazacak. O yüzden üniversite tercihi yaparken bunları es geçmeyin. Size en iyisi gelecek, en çok yarayacak bölümü, şehri ya da kendinize en çok güvendiğiniz bir bölümü yazmanız sizin için daha çok artı olacaktır diye düşünüyorum. Sınav sonucunuz çok iyi gelmemiş olabilir ve ailenizde baskı yaşıyor olabilirsiniz ya da aileniz sizi bir şekilde bu sene gideceksen git diyebilir. Çünkü herkesin ailesi herkese farklı davranıyor. Ama bence bu bana kalırsa yani üniversite bir kaçış değil ve aileden kaçmak için hayatınız boyunca hiç sevmediğiniz, sevemeyeceğiniz bir bölüme gitmeniz bence böyle hiç hoş değil. Bu konuda bunları düşünüyorsanız bence şöyle bir geleceğe karşı düşünün.
ailenden kaçtın ama hiç sevmediğin bir bölümü okudun ve yıllarca hiç sevmediğin bir işi yapmak zorunda kalabilirsin. Kalmaya da bilirsin. Hayat değişebilir, kendini değiştirebilirsin. Ama bu kadar olasılıklarla yola çıkmak ne kadar doğru, onu da yine size bırakıyorum. Üniversite hayatınız boyunca kendinizi geliştirme fırsatlarınız sık sık karşınıza çıkacak. Her alanda kendinizi geliştirebileceksiniz. Okulunuzun kulüplerine kaydolabileceksiniz. Hocalarla temas ettiğinizde onların size kattığı bilgiler, onların size sağladığı imkanlar çok büyük, geniş yelpazeler olacaktır diye düşünüyorum. Hiç olmazsa benimki öyle oldu. Okulumda hocamla edindiğim bağ sayesinde, yani kulüp hocamla edindiğim bağ sayesinde kulüp başkanı oldum, kendimi sevdirdim, ekibimi sevdirdim. Bize sürekli böyle iş imkanları, işte İş staj ilanları, imkan demeyeyim de ilanları böyle düşüyordu hep WhatsApp gruplarımıza ve ben oraya düşen bir mesaj sayesinde, bir iş ilanı sayesinde ilk stajımı üniversite 2. sınıfta yapmıştım. Hayatınız boyunca bu şekilde fırsatlar sizi bulabilir. Benim de Marmara Üniversitesi'nde Yeni Medya Kulübü Başkanı olduğum sıralarda bu şekilde bir şans bana dönmüştü, fırsat önüme çıkmıştı ve ben de bunu sonuna kadar kullanmıştım ve şu anki çalıştığım işi, şu anki mesleğimi de aslında buna borçluyum. Yani böyle üniversiteye gideyim, saatlerce oturayım arkadaşlarımla kafelerde, okeyler oynayayım, o ortamlar aile evinden çıktık gibi bir şey düşünmeyin. Çünkü sizi hiçbir şekilde kimse bak üniversiteden mezun oldun tamam deyip işe almıyor. Bunu unutmamanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki üniversite yani sadece bu akademik başarı değil. Burada Erasmus'a gidebilirsiniz, kariyer ve staj olanakları yakalayabilirsiniz ve birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Ben her insanın böyle bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de istediğiniz bölümü kazanırsanız, şu an sınav sonuçlarınız açıklandı ve umarım şu an bu videoyu izleyenlerin böyle kalbine göre olmuştur diye düşünüyorum. Ama kalbine göre de olmadıysa, istediği de olmadıysa vardır ya bunda da bir şey. Ya seneye gerçekten daha çok çalışıp girmelisiniz ya da belki hayalinizdeki değil ama bir alttaki hayaliniz olan bölümü tercih edebilirsiniz. Hepsi size kalmış bir şey. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve böyle sizin için her şey yolundaysa gerçekten umarım o istediğiniz bölümü de tutturabilirsiniz ve yerleşebilirsiniz hakkınızla beraber. Mükemmel bir hayat sizi bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Her zaman böyle beklentilerdeki gibi de olmayabilir. Üniversitenizin konumunu sevmeyebilirsiniz. Ne bileyim okulunuz çok uzak olabilir. İşte yurt sorunları yaşayabilirsiniz. Yani bu sorunlar hemen bir anda tamam üniversite sınavının sonucu açıklandı, yerleştirmeler o açıklandı, her şey bir şekilde bitmiyor. Bir sürü sorun tekrar sizinle beraber olabilir, sizi bulabilir. Yılmayın ve bu güzel geçecek olan 4 seneniz, hazırlık okuyacaksanız 5 seneniz çok kıymetli. Şimdiden bu güzel günlerin hayalini kurun ve kalbinizin kesinlikle sesini dinleyin. Başkalarının istediği değil, kendi istediğiniz bölümü yazmaya özen gösterin diyorum. Sorunuz varsa sorularınızı yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Çok merak ediyorum kaç bine girdiniz, ne olmak istiyorsunuz, ne okumak istiyorsunuz, hangi bölümü tercih etmek istiyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim ve aklınızda soru varsa bunları da biraz konuşalım istiyorum. Bu videomda böyle birazcık sizinle beraber heyecanınızı paylaşıp birkaç tavsiye vermek istedim. Aslında verdiğim tavsiyeler böyle wow şeyler değildi diye düşünüyorum. Siz videoyu beğendiniz mi? Ve dediğim gibi ne okumak istiyorsunuz? Hangi üniversiteyi, hangi şehri istiyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.